Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın kendisi için satın aldığı ROG Swift OLED PG27 UCDM-QD OLED monitörünü inceleyeceğiz. Tasarım ve ergonomi olarak değerlendirirsek Asus'un ROG DNA'sını taşıyan bir monitör. Agresif, modern bir tasarıma sahip. Oldukça güzel bir monitör. Arka tarafında Asus'un kendi geliştirdiği ROG'da Aura Sync destekli RGB aydınlatması var. Ve bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Eğer gaming bir setup'ınız varsa yine Asus'un benzer ürünlerine sahipseniz aynı yazılım üzerinden aynı şekilde senkron olarak yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz. Ergonomi açısından da çok iyi bir iş çıkartılmış. Yüksekliği ayarlanabiliyor. Harika bir ayağı var fakat masanızın biraz daha geniş olması gerekiyor. Çünkü ayakları gerçekten çok geniş bir açıya sahip. K-modda kullanılabiliyor. Pivot desteği var. Eğme ve döndürme açısı geniş. Ayrıca de içinden çıkan aparatla da VESA desteği var ki bu ergo kollara vesaire bağladığınız zaman masanızda yer kaplamıyor ve istediğiniz açıya çevirip kullanma olanağı sağlıyor sizin için. Kutu içeriği de şu anda gördüğünüz gibi oldukça zengin bir kutu içeriği var. İçerisinde desteklediği tüm kablolar kutu içerisinden çıkıyor. Ayrıca para vermenize gerek kalmıyor. Tabii bu monitörün bu kadar pahalı olmasını ve bu kadar az bulunur olmasını, ki stoklarda her zaman bulunan bir ürün değil, en azından Nisan 2025 tarihi için konuşuyorum, OLED bir panel taşıyor olması. Bu bize ne sağlıyor? OLED paneller bir uzun süredir telefonlarımızın içerisinde var ama tabii telefonla küçük alanlarda ve küçük inç boyutlarda bunu çok fazla hissedemiyoruz ama OLED'in avantajları neler? Gerçek siyahlar, sonsuz kontrast oranı, %99 DCI P3 renk gamına sahip. Gamut olarak bir piksel art monitör kadar kalibre edilmiş ve kaliteli bir renk aralığına sahip. Mükemmel bir renk doğruluğu var. İçerisinde doğrudan doğal olarak HDR10 desteğiyle geliyor. Parlak ve canlı görüntüler sağlıyor bu bize. Ayrıca Dolby Atmos özelliğinde aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Son firmware güncellemesini yaptıysanız eğer. Tabii oyuncular için de mükemmel piksel tepki süresi var. 0.03 milisaniye gibi bir süreye sahip. Gerçekten muhteşem bir tepki süresi. Bu özellik sayesinde görüntüler daha keskin, renkler daha doygun ve hareketler inanılmaz akıcı görünüyor. Özellikle karanlık sahnelerdeki detayları kaybetmemek için OLED'in sunduğu kontrast fark edilir düzeyde. Tabii her güzelin bir kusuru var. OLED'in de bazı dezavantajları var. En büyük sorunu bildiğiniz üzere yanma, burn-in denilen yanma riski. OLED'in maalesef en büyük sorunu bu ve kullanım ömrü LCD'lere göre saat bazında oldukça düşük. Asus bu riski azaltmak için dünyada eşi benzeri görülmemiş bir garanti paketiyle 3 yıl boyunca yanmaya karşı garanti kapsamı altına almış bu riski. 3 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde ama monitörüm yanacak mı diye korkmadan kullanabiliyorsunuz. 3 yıl sonra da yanacağı manasına gelmiyor. Çünkü içerisinde piksel refresh ve ekran koruma sistemlerini entegre etmiş. Bunları yazılımsal olarak destekliyor. İşte monitörün kenarlarında 1-2 santim böyle bir boşluk bırakarak pikselleri siz bazen farkında olmadan veya farkında olduğunuzda açı içerisinde hareket ettirerek yanmayı minimize etmeye çalışıyor. Bunlar gerçekten statik görüntülerde ve yanmasına neden olabilecek görüntülerde parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Bunlar için çok kafa yormuşlar. Bu OLED'in geleceği açısından gerçekten bize ümit verici adımlar olduğunu gösteriyor. Oyun performansı olarak da 240 Hz bir monitör, G-Sync ve Motion Clarity özelliklerini desteklemekte. Bir oyuncu monitörü için en kritik şeylerden biri de bildiğiniz üzere yenileme hızı ve tepki süresi. Bu iki noktada da ROG Swift OLED monitörlerinde iddialı bir model. 240 Hz yenileme hızıyla ve 0.03 milisaniye tepki süresi rakipsiz bir akıcılık sunuyor. Ve bunları hem bu hızı sunarken muhteşem bir renk aralığıyla size sunuyor. Tabii bunu aynı anda alabileceğiniz şu anda dünya üzerinde başka bir OLED monitörler harici ürün yok. G-Sync'in en büyük özelliği ekran yırtılmalarını önlüyor. 240 Hz yenileme hızı oyunlarda ultra akıcı bir deneyim sağlamakta. 0.03 milisaniye tepki süresi de hareketli sahnelerde ghosting veya motion blur etkisini tamamen yok ediyor diyebilirim. Videonun devam eden kısımlarında Forza Horizon 5 gibi, Cyberpunk gibi bazı oyunların görüntülerini koydum. Fakat burada baştan söyleyeceğim bir şey var. Detaylı ve muhteşem bir inceleme yapmış Murat Gamsız'ın videosunu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Orada anlattığı gibi eğer bir OLED monitör almak istemiyorsanız gidip bir OLED monitöre asla bakmayın, görmeyin. Çünkü o aradaki farkı gördükten sonra asla geri dönüşü yok ve bunu evde kullandığımız kameralarla o farkı, LCD ile OLED arasındaki farkı size aktarabilmemiz söz konusu değil. Çünkü gerçekten o farkı yaşamanız gerekiyor. Gözünüzle görmeniz gerekiyor. Belki %10'unu %20'sini bile doğru düzgün aktaramıyor diyebilirim size. Gördüğünüzden şu anda bu videoda izlediğinizden çok daha ötesi bir kalite farkı sunmakta. Dolayısıyla bu monitör sadece oyuncular için
için değil, aynı zamanda içerik üreticiler için mükemmel bir seçenek. Böylelikle farklı monitörler almak zorunda kalmıyorsunuz. Film izliyorsanız da bu monitörle yapabiliyorsunuz. Oyun oynuyorsanız da bu monitörle yapabiliyorsunuz. Pixel art denilen bu görsel içerik üretiyorsanız da bu monitörle yapabiliyorsunuz. Aslında fiyat olarak baktığınızda pahalı gibi gözüküyor ama bunların hepsini bir araya topladığınızda hepsini yapabilen bir monitör dünya üzerinde çok fazla sayıda bulunmuyor. Ve bu fiyatı bu 3 daldan 3'üyle de ilgileniyorsanız tamamıyla fiyatını hak eden bir ürün olduğunu ben size buradan baştan söyleyebiliyorum. OLED'in sunduğu renk doğruluğu bu konuda işte dediğim gibi sizi bağlantılar açısından da oldukça zengin bir kutu içeriği olduğunu daha önce de söylemiştim. İçerisinde donanımsal olarak bir tane HDMI 2.1 konsollar için mükemmel bir seçenek. Bir adet DisplayPort 1.4 PC bağlantısı için şu anda güncel ekran kartlarının çoğu güncel olarak genelde 1.4'ü destekledikleri için üzerinde 2.1'e yer verilmediğini düşünüyorum. Bir tane USB-C video ve veri aktarımı destekli 90 Watt'a kadar güç çıkışı sağlıyor. Bunu 90 ya da 65 Watt olarak içerisinden seçebiliyoruz. 3 adet de USB-A portu mevcut. Bu da çevre birimlerini bağlayabilmek için. Bir adet de kulaklık çıkışı mevcut. Özellikle HDMI 2.1 sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi güncel konsolları 4K 120 Hz deneyimini yaşamanız mümkün. Bu olanağı bize sunuyor. Son olarak bu monitörü kimler almalı? Kime uygun ve kime uygun değil dediğimiz zaman artılar olarak mükemmel siyah seviyeleri ve renk doğruluğu, 240 Hz yenileme hızı, G-Sync ve benzeri güncel teknolojileri desteklemesi, ultra düşük tepkime süresi, ergonomik tasarım ve RGB aydınlatmalarıyla muhteşem bir monitör. Eksilerine baktığımız zaman da çok fazla bir eksilik yok. OLED yanma riski diyebileceğimiz bir durum var. Bu da dediğim gibi yakınlık sensörü veya benzeri işte sabit ekranlarda pikselleri oynatması, belirli aralıklarda kendine bir bakım yapması gibi özelliklerden dolayı yanma riskini artık çok fazla dile getirmeyebiliriz ve 3 yıllık garantisi de bunun içerisinde dahil olarak düşündüğümüz zaman fiyatı yüksek diyebiliriz ama bu premium bir ürün. Bu şu anda yaygınlaşmış bir teknoloji değil, çok yeni bir teknoloji. Ve gerçekten dediğim gibi yani bu keyfin, bu zevkin bir bedeli var ve bu bedeli ödediğiniz zaman da fazla bir şey ödemiş olmuyorsunuz. Obje olarak hiç çalışmasa bile monitör gerçekten çok şık. ROG her zaman olduğu gibi muhteşem bir ürün çıkartmış. Uzun yıllardır Apple bilgisayarlar kullanıyorum. Bugün tekrar bir PC'ye dönüş yapacak olsam yine ROG anakart, ROG işte soğutucu, ROG monitör ne varsa yine Asus üzerinden giderim. Gerçekten bu işin son noktası olduğunu düşünüyorum. Mutlaka farklı markalar var ama bildiğim markadan başka bir şeyi düşünmüyorum açıkçası. Rekabetçi oyunlar oynuyorsanız, içerik üretiyorsanız ve üst seviye bir görüntü kalitesi istiyorsanız bu monitör tam olarak sizin için uygun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi sizleri LCD monitörle OLED monitörün karşılaştırma videolarıyla ve oyun videolarıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.